Café con leche. Sütlü kahve. Arjantin'den hepinize merhaba arkadaşlar. San Salvador'da Jujuy şehrindeyim. Bildiğiniz gibi sıcağı sıcağına bazı konular değinmek istiyorum. Kahvemizi içelim. Like atıp paylaşım yaparsanız sevinirim. En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu: kadınlar, kızlar. Bunların üstüne biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi kadınlar, kızlar, gece alemleri, diskolar, klaplar. Şimdi Türkiye'de bir klaba gittiğinde ne kadar para verirsin? Tek kişiden bahsediyorum, bilmiyorum. Herhalde 8-10 bin lira falan çıkarsın. Büyük klaplardan bahsediyorum, İstanbul, Antalya'dakilerden. Bilmiyorum fiyatlarını. 6 bin liraya mı çıkıyorsun, 10 bin liraya mı çıkıyorsun bir gecede bilmiyorum ama burada 20-30 dolar harika mekanlar var. Çok büyük. 20-30 dolara çıkabilirsiniz. İkincisi bu karı kız davası var. Öncelikle evlenmek isteyenler var. Evlenmek için bir şeyler söyleyelim. Arkadaşlar kolay evlenebilirsiniz. Arjantin'in genelinde kolay evlenebilirsiniz. Buenos Aires şehrinde kadınlar, kızlar genelde tek torna, tek tip diyebilirsiniz. Tek tip ama farklılıkları da var tabi. Hepsi iyi mi? Hepsi iyi değil tabii ki. Güzel kızlar Arjantin'de nerede var diye bir şey var. Abi geleceksin göreceksin bir şey ne bileyim ben. Ama benim için sorarsan Buenos Aires'in bir bölgesi var. Tam merkezde biraz daha dışında orada güzel kızlar var. Cordoba ve çevresi. Salta poco yani küçük az biraz. Salta'da var. Misiones Posadas arkadaşlar. Misiones Posadas'ta yani yarı yarıya %50. Siz sorduğunuz için söylüyorum. Bu benim gördüklerim, algıladıklarım. Amacın ne? Evlenmek mi? Şimdi evliliğe gelelim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz burnum akıyor. Evlenmek kolay arkadaşlar. Hemen evlenebilirsin. Hemen. Yani yolda yürü birden bulup evlenebilirsin. O kadar basit. Bir o kadar da zor. Ya bu sana kalmış bir şey. Türkiye'deki gibi kültürleri düşünme lütfen. Nasıl anlatabilirim bunları? Dediğim gibi yani benim anlatmam ne olacak işler değil ama dilimin döndüğünce algıladığım şekilde sizlere bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle siz nasıl bir şey istiyorsunuz, ne istiyorsunuz, amacınız ne? Bunu bir kafada belirlemeniz lazım. Ondan sonracığıma evliliği bahsetmiştim zaten. Yolda yürüyen birinden bul, 3-5 gün konuş, hemen evlenebilirsin. Hemen hiç sorun yok. Bu Bolivya'da daha çok kolay. Evlilik konusunu kapatalım. Diğer türlü arkadaş edinme ise çok daha kolay. Gerçekten çok daha kolay. Hani yanında erkek arkadaşı olsun, sevgilisi olsun, kocası olsun hiç fark etmiyor. Bir ailenin kızı olsun yana direkt gidip konuşabilirsin. O %90 oranında %10 ters tepki de verebilir Türkiye'de olduğu gibi. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'den bir örnek vereceğim. Ya arkadaşlar şimdi şöyle ya, kültür farklılığı var. Doğma, büyüme, görme. Yani bunları siz görmeniz lazım ama ve lakin nasıl anlatsan ki Türkiye'de örnek verdim bir tane kadına merhaba nasılsın günaydın dediğinde sapık olabiliyorsun. Yaşandı bunlar hala yaşanıyor yalan değil. Ama burada hemen merhaba nasılsın günaydın demek çok normal bir şey. Artı benim ilk sorduğum sorulardan biri bu. Sevgilin var mı? Hoşlandığın biri var mı? Aşık mısın? Evli misin? Öncesinde ilk sorduğum evli misin? Bu diyor hayır. Sevgilin var mı? Boş musun? Gibi sorular soruyorum. Evet veya hayır. Evet diyorsa uzatmıyorum. Hayır diyorsa ben seninle sohbet etmek istiyorum diyorum. Ne yapacağız da sohbet edeceğiz. Sen ne yapmak istiyorsun? Hani yemek mi yiyeceğiz? Kahve mi içeceğiz? Bira mı içeceğiz? Partiye mi gideceğiz? Ondan sonra gece alemlerine mi gideceğiz? Ne yapmak istiyorsan yapacağız.
Açık açık söylüyorum. Onlar da söylüyor zaten. Ama buradaki algıyı algıladınız mı? Kimse seni çevirmiyor geri. Kimse sana ters tepki göstermiyor. Sen sapıksın demiyor. Ama Türkiye'de bu çok var. Ego, kibir. Bir önceki videoda çipi kafayı değiştirip gelin dedim olaylardan bir tanesi örnekleme vermek gerekirse bu arkadaşlar. Şimdi ağırlıklı bu 10-15 dakika bir video olacak. Bu ağırlıklı ben karı kız üstüne konuşacağım. Şimdi kadın arkadaşlarımız da var. Oradaki erkekler nasıl diyecek? Vallahi bilemeyeceğim. Çok ilgimi çekmediği için ben genellikle buradaki erkeklerle çok muhatap olmuyorum. Erkek arkadaşlarım var mı? Var. Çalışma erkek arkadaşlarım falan oldu. Hola amigo, ¿cómo estás? Tabii ki erkek arkadaşlarım oldu. Hala bana WhatsApp'tan, işte Instagram'dan yazan, neredesin, ne yapıyorsun, haydi gel, işte misafirim ol, yemek yiyelim diyen erkek arkadaşlarım bile var böyle. Yani bu göreceli bir şey. Icardi, Mauro Emanuel Icardi'den örnek alabilirsiniz. Nasıl? Tabii paranın verdiği enerji de var onda tabii ki. Adam milyon dolarlık adam sonuçta. Aurası var. Genel olarak buradaki erkekleri böyle bulabilirsiniz. Ama genel olarak bir ince noktaya daha dokunmak istiyorum. Onlar da rahatlar tabii ki ama şöyle söyleyeyim. Hepsi çok çalışkan değil. Yani disiplin yok. Yani ne bileyim, geçmişte senin Türkiye'de erkek arkadaşın vardır. Sabah işine gider, akşam evine gelir, akşam seninle oturur, kahveni içer, yemeğini yer, hafta sonu hep sana ayırır. Buradakiler de öyledir herhalde, bilmiyorum ama ve lakin yani çalışmaz, işe gitmez, tembeldir. Bu tembellik oranı %60 diyebilirsin. Tutup da hani böyle üst seviyede yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sizin buraya gelip görmeniz lazım. Gerçekten zorlanıyorum anlatmakta. Yani kelime bulamıyorum onlar için. Hemen şöyle toplayalım arkadaşlar şu erkek olaylarını. Buraya geleceksin, göreceksin, tanıyacaksın. Ne yapıyor, ne gidiyor. İyi insanlar, iyi insanlar. Evet, bazı %50, %60 olanlar tembeller mi? Tembeller. Yani olgunlar mı? Değiller tabii ki. Ama olgun olanlar da var. Az miktarda. Sorumluluk almıyorlar. Hani şimdi şöyle bir durum var. Çok kişiyle tanıştım. Löp löp öyle sadece geziyor. Gerçekten sadece geziyor. Hiçbir amacı yok. Hani madem geziyor hani bir yanına al bir bileklik al, ne bileyim bir ekstra yolda gezerken bir ekstra iş yapmaya çalış veya video çek, YouTube yap, TikTok yap, bir şey yap. Öyle bir şey de yok. Abi geziyor. Konuşuyorum ben bununla. Evet. Ne yapıyorsun? Ben diyor 27 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Evlendim, boşandım. Bazıları hiç evlenmemiş de oluyor. Sadece çocuğum var diyor. Hiç görüşmüyor musun? Yo diyor. Aynen böyle. Ne yapayım diyor. Yani bu Türkiye'de çok az olan bir şey, burada çok olan bir şey. Yani bazı şeyler anlatamıyorum arkadaşlar. Görmeniz, oturup konuşmanız lazım. Google çeviride de olsa konuşmanız lazım. Anlayabiliyorsunuz Google çeviriyle. Şimdi karılara, kızlara gelelim. Yani diğer tarafı çok anlatamayacağım çünkü. Arkadaşlar, yani ben utandım, çekindim, benim param var mı, benim param yok, şöyleydi, böyleydi, bunun gibi şeyler yok. Tabii ki paraya değer veren kadınlar, kızlar var. İşte hemen diyor, hemen şunu edelim, şunu yapalım, şunu yapalım. Hele bir dur, ben öylelerinden zaten uzak duruyorum. İlk önce ben muhabbet ediyorum, konuşuyorum, ölçüyorum, tartıyorum. Ben neyse onu söylüyorum. Ondan sonra orta bir noktada buluşuyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Benim ilişkilerim öyle oluyor genelde, kısa süreli. Yani tekrar bir geri geldiğimde veya geçtiğimde o şehirde görüşüyoruz, konuşuyoruz, tekrar buluşuyoruz. Böyle birçok arkadaşım var, ganimet. Sizler rahat edebilirsiniz Güney Amerika kıtasında, özellikle Arjantin'de. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki, abi temizler mi? Abi neye göre temiz, neye göre pis, ne bileyim ben şimdi. Bana göre
Latin Amerika diyelim, pis arkadaşlar, pis yani. Çoğu kokuyor. Yani duş bile almıyor bazıları günde 3 kere duş alıyor. Yani bunu görmeniz lazım. Benim anlatmam ne olacak şey değil. Siz gelirsiniz, birine denk gelirsiniz. O kadar temizdir ki, o kadar titizdir ki. Hani öyleydi, pisler dersen öyle değil. Ama Arjantin üstünden şunu söyleyeyim. Arjantin'deki kızlar diğer ülkelere göre, buradaki yandaki ülkelere göre daha temiz ve düzenliler. Ya görüyorum mesela kız tuvalete giriyor, orada çişini yapıyor. Kilodunun onu çekiyor, çıkıyor gidiyor. Ne el yıkama var, ne bir şey. Sadece çiş yapıyor, çıkıyor gidiyor bile. Yani ne diyeyim ben? Ben günde 10 kere elimi yıkarken kız tuvalete giriyor, çıkıyor gidiyor yani böyle. Yani daha gerisini konuşmama gerek var mı? Bunlar da var. Nasıl anlatayım ben daha? Arkadaşlar, yani buradaki çok kolay. Şimdi bir arkadaşım dediği aklıma geldi. Ben bunları yazıp şey yapmıyorum, tamam yazıp konuşmuyorum. Tamamen doğaçlama aklımda olan soruları sadece bu YouTube'dan sorulmuyor. Instagram'dan soran var, Facebook'tan yazanlar var, onu var. Bazı şeyleri kendim algıladığımca konuşmak istedim, cevap vermek istedim. Şimdi şöyle bir şey daha diyeyim. Bizde yani biz damarlarımızda, kanımızda var. Biz daha çok disiplinliyiz. Daha çok sinirliyiz. Hemen her şeye parlıyoruz, sinirleniyoruz. Mesela işte saat 2'de burada olacaksan 2'de burada olacaksın. 3 gece 5 gece kabul olmaz. Hani çok eski dostumdur bilmem nedir. 2 çeyrek geçe de olabilir. Bizde Türkiye'de genel olarak böyledir. Değil mi? Tabii bunları 2,5-3 yapan arkadaşlarımız da var Türkiye'de. Ama genel olarak 2'de buluşacaksak 2'ye 10 varken, çeyrek varken biz buluşuyoruz. Dakikizdir, disiplinliyizdir. Yani insanları bekletmek olmaz. Burada öyle bir durum yok. Burası Latin Amerika, istediğin gibi yani saat 2'de mi buluşacak? O 3'ü buluyor. Yani ben çok kişiyi reddettim bu yüzden. Buluşmadım, etmem, gelmiyorum dedim ya. Sen bana söz veriyorsun saat 2'de buluşacağız diye. Hadi 2 çeyrek olur, 2,5 olur anladık Latin Amerika. Latin Amerika ne yapayım şimdi sana mı ayak uyduracağım? Asıl senin bana ayak uydurman lazım. Gibi çok kişiyi reddettim. Buluşmadım. Arkadaşlar kadınlar hakkında fazla daha diyebileceğim bir şey yok. Senin buraya gelip görmen lazım. Seks yapmak istiyorsan çok rahat seks yapabilirsin. Evlenmek istiyorsan çok rahat evlenebilirsin. Muhabbet etmek istiyorsan çok rahat muhabbet edebilirsin. Ben eğlenmek, bara gitmek, klaba gitmek, akşam yemeği yemek istiyorsan çok rahat akşam yemeği yiyebilirsin. Yani aklına gelebilecek her şeyi buradaki kadınlarla çok rahat bir şekilde %90 oranında yapabilirsin. Buradaki kültürü böyle. Sana sadıklar mı? Sadıklar ama çok büyük oranda sadık değiller. Biraz kadını bulmak lazım burada. Burada da bir kadını bulmak lazım. Özgürler. Yani erkek egomanyası, erkek üstünlüğü burada yok. Burada kadınlar üstündür. Yani kadınlar ne derse olur. Bağıramazsın, çağıramazsın. Tranquilo, tranquilo. Sakin olacaksın. Hafif sesini yükselttiğinde hemen böyle. Sen neden sesini yükseltiyorsun? Ne var ki? Sakin. Onun gibi şeylerle çok karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi kafayı değiştirmeden Güney Amerika kıtasına gelmeniz arkadaşlar. Paranız yoksa da gelmeniz. Paranız varsa buyurun gelin. Ama ben her türlü az parayla da yaparım diyen tekrar buraya gelebilir. Benim için sorun değil. Ben sizle iyiliği için konuşuyorum. Gerçekleri konuşuyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Like atarsanız sevinirim.